Bazen bitkinizi toprağıyla beraber saksından çıkarırsınız ve altta bir sürü kökler oluşmuştur. Böyle ya da bitkinizi sularsanız suyu alamaz bir türlü. İçmediğini fark edersiniz, ne oluyor dersiniz, bir daha sularsınız. İşte bugün kök düğümünden bahsedeceğiz. Minnoş Jungle'a hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız ben Ezgi, şu arkadaş da Mia olur. Beraber tropikal bitkilere bakım sağlayıp edindiğimiz tecrübeleri sizlere aktarıyoruz. Bugün kök budaması, kök düğümü bu konudan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım o zaman. Masam burada çünkü uygulama da göstereceğim size. Önce köklerden bahsedelim. Köklerin amacından bahsedelim. Kökleri hepimiz ne olduğunu biliriz. Toprak ya da materyal içerisindeki suyu suyla beraber de besinleri alıp yapraklarına götüren mekanizmalar olarak, organlar olarak düşünebilirsiniz. Kökler doğada tabii ki yani önünde bir engel olmadığı için büyüdükçe büyüyor. Bununla ilgili bir sorun yaşamıyor ama bizim saksılarımızda eninde sonunda saksıya çarpıp ya deliklerden dışarıya çıkıyorlar, özgürlüklerine kavuşuyorlar ya da dışarıya çıkamayıp saksı içerisinde, saksı yönünde dönmeye devam ediyorlar. Kökler bana göre bitkilerin en önemli organları. Bana bir sürü soru geliyor. İlk olarak sorduğum şey kökler sağlıklı mı oluyor? Hani yaprak sarardı, şu oldu, bu oldu. Bitkimde bir sorun var. Köklere bakmak önemli. Bizim için yani şöyle düşünebilirsiniz. Bizim kalbimiz, beynimiz neyse bitkiler için de kökleri o. Kökler olmazsa bitki yaşayamaz. Kalbimiz, beynimiz olmazsa teknik olarak bitkisel hayat olabilir ama onlar için iyi bir şey değil bu. Kök düğümü bitkiler için zararlı mı? Hepsi için değil. Bazı bitkiler kök düğümü olmayı severler. Örneğin doğa çiçekleri olsun, paşa kılıçları olsun, zeze bitkisi olsun, saksılarının böyle kökle dolmasını isterler. Fazla boş alan istemiyorlar ki üst kısım daha güzel gelişiyor ama bazı bitkiler için de bu bir sorun olabiliyor. Peki bizler kök düğümünü nasıl anlayacağız? Bitkimizin kök düğümü sorunu olduğunu nasıl anlayacağız? Öncelikle toprağınız kaliteli güzel bir topraktır ama siz bitkiyi sulasanız da su birdenbire hızlı bir şekilde akıyordur. İşte bitkinizin suyu almadığını hissediyorsunuzdur. Bir türlü sulamanıza rağmen bitki kendisine gelmiyordur. Yaprakları sararmaya başlıyordur. Öncelikle eski yapraklar olmak üzere. Diktiğiniz bitkinin saksısının üstündeki toprak materyalinin yavaş yavaş yukarı çıktığını görüyorsanız ve bitkinizin de yükseldiğini görüyorsanız büyük ihtimalle kök düğümü oluşmuştur saksının alt kısmında. Baktığınız saksınızın altından kökler çıkıyor. Bu her zaman kök düğümü olduğu anlamına gelmez. Hızlı büyümüştür kökler. Saksıya sığamamıştır, dışarı çıkmaya çalışıyordur. Bununla ilgili hiç panik yapmayın. Bırakın kökler saksının altından çıksın. Bu hiçbir şekilde bir sorun değildir. İlla da kök düğümü olduğu anlamına gelmez. Bazı saksılarınız normalde yuvarlak olan saksıların bir süre sonra böyle yamulmaya başladığını görürsünüz. Bir tarafı şişmiştir ya da alt kısmı böyle çok fazla bombeleşmeye başlamıştır. Bu durumda kök düğümünden şüphelenebilirsiniz. Şimdi benim evimde bir tane barış çiçeği var. Çok uzun süredir aynı saksı içerisinde duruyor ve sulamama rağmen 2 gün önce sulandı. Yapraklarını görüyorsunuz aşağıya doğru sarkmış durumda. Ben kök düğümü olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu araştırmayı yapıp size bu konuyla ilgili bilgi vermek istedim. Hem bitkinin kök düğümü olduğunda ne gibi bir işlem yapmamız gerekiyor ondan bahsedeceğim. Kök budaması nasıl yapılır onu da göstermek istiyorum. Ama her şeyden önce kök budamasını biz niye yapıyoruz? Ondan da birazcık bahsedelim. Kök budaması nedir? Kök budaması bizim dalları budadığımız gibi fazla uzamış olan artık saksıya sığmayan ve zamanla işlevini yitirecek olan köklerin alandan uzaklaştırılması olarak düşünebilirsiniz. İki yöntem var. Ya saksıda toprakla beraber kök budaması yapabilirsiniz ya da toprak değişimi sırasında şuraya video koyacağım. Regalin köklerini o şekilde budamıştım ben. Toprak değişimi sırasında tamamen kökleri temizlediniz. Açtığınız kökleri maksimum 1/3 olmak suretle o kökleri kesebilirsiniz. Bitkiye de iyi gelecektir.
Peki biz neden kök budaması yapıyoruz? Regalde mesela onun için yaptım. Saksısını büyütmek istemiyorum. Zaten bitki çok fazla yer kaplıyor. Saksısı da yer kaplarsa artık bu kadar bitkiyle biz ne yapacağız? Öyle durumlarda eğer saksı büyütmek istemiyorsanız kök budaması yapabilirsiniz. Nasıl ki bizim yapraklarımız, dallarımız yaşlanıyorsa, eskiyorsa ve artık işlevini yitiriyorsa köklerde de bu var. Uçtan başlayarak işlevini yitirebiliyor kökler. Bu yüzden budama yapmak köklere de iyi geliyor ama ihtiyacı yoksa tabii ki gereksiz yere budama yapmayın. Şimdi kök düğüm dediğimiz durum biraz sonra umuyorum ki kök düğümü olmuştur. Burada göreceğiz. Sorunun sebebini bulabilirsem fotoğrafta şuraya koyacağım. Kökler öyle bir duvar örüyorlar ki bir bitki suya, materyale erişim sağlayamadığı için artık bir anlamı kalmıyor. İki, köklerin oluşturduğu duvar içeriye doğru bir oksijen girişini engelliyor ve topraktaki oksijen miktarı azalıyor. Bu yüzden de bitkiler sorun yaşamaya başlıyorlar. Evet, şimdi bu kızımıza bakalım. Uzun zamandır bakım da yapmadım. Üst tarafta yatak odasında duruyor bu bitkimiz. Şu an üstü de toz dolu. Bunun bir kök durumuna bakmak istiyorum. Peki köklere bakacağız. Saksıyı nasıl çıkaracağız? Hele ki uzun zamandır bitkide ise şu an ben bunu çektiğimde gelmeyecektir eminim ki. Yok, gördüğünüz gibi hiçbir şekilde çıkmıyor. Birincisi şu şekilde saksının sağından solundan uygun bulduğunuz yerlerden, sıkabildiğiniz yerlerden saksıyı sıkın ki saksıya yapışmış olan kökler uzaklaşsın, ayrılsın ve rahatça saksıyla kökü ayırabilelim. Çok büyük bir bitkiniz varsa eğer ve bu işlemi yapamıyorsanız bitkiyi kaldırın. Yani gövdesinden, dalından işte kırmayacak bir şekilde yukarıdan tutun ve şu şekilde hafif hafif gördüğünüz gibi vurabilirsiniz. Bakalım bunun durumu ne? Evet, gördüğünüz gibi kökler sarmış etrafını ve artık suyu alamıyor. Şimdi değişik bir şey olacak ama toprağını değiştirmeden nasıl bu kökü budayacağız onu göstereceğim. Öncelikle sararmış olan yaprakları uzaklaştırmak istiyorum. Yani barış çiçeğini bilirsiniz, budadınız, ama budadınız demişim. Sulamasını yaptınız, 2 gün sonra kendisine gelir ve yapraklarını hemen yukarıya kaldırır. Ama bu arkadaş yapmadığı için işte beklediğimle de karşılaştım sonuç olarak. Evet, şimdi ekmek kesme tahtası ve bitkiyi tahtaya yatırıyorum. Şu an bu yaptıklarım size değişik gelebilir. Bu çok fazla düğüm olmamış bir kök. Bundan daha beterini göreceksiniz ama şöyle göstereyim. İşte bu demek ki bu bitki şu an bunu istemiyor. Çünkü bana belli etti. O yüzden bu işlemi yapmam gerekiyor. Ekmek makası, ekmek bıçağı. Neden olmasın? Değil mi? Toprak değişimi yapmak istemiyorum. O yüzden bıçakla tedavi yapacağım. Evet, böyle daha net görüyorsunuzdur. Dediğim gibi 1/3'ünü istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Bakıyorum ben. 1/3. Hiç korkmanıza gerek yok. Bu bitkinize çok iyi gelecektir. Alt kısmı hallettim. Şimdi yan tarafları da eğer ihtiyaç varsa
Bu şekilde budamasını yapabilirsiniz. Bitkiye çok iyi gelecek. Bir süre sonra hani gelişimini de paylaşacağım sizinle. Hiçbir şekilde sorun yaratmayacaktır. 1/3'ten fazlasını almamaya sadece özen gösterin. Makasınız, bıçağınız her daim dezenfekte edilmiş olsun. Kök budaması işlemi bitmiştir. Evet, şimdi bu arkadaşı yeni saksına, yeni toprağını alacağım. Bu arada şeyle ilgili de bir küçük uyarıda bulunayım. Aynı saksıyı kullanacağım, değiştirmeyeceğim. Şöyle kenara koyalım. Bu işlem ne zaman yapılabilir diye bir soru gelebilir aklınıza. Arkadaşlar şunu asla unutmayın. Bitkilerimiz yaz döneminde, bahar döneminde büyüme gösteriyor olsa da en azından üst kısmı, kökleri yaz kış büyüme gösteriyor. Bu yüzden kök budamasını hani bir sorun fark ettiniz, bitkiniz mutlu değil, kök budamasını yaz kış yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde sorun yok. İlla budamak zorunda mısınız? Bulabilirsem bir başka videoyu da koyacağım. Mesela doğayı değiştirirken budama yapmadım. Saksı büyütecektim çünkü. O durumda budama yapma ihtiyacı duymadım. Sadece köklerini çok hafif bir şekilde rahatlattım ki dönüp durmaya devam etmesin. Şimdi o sarmal olduğu zaman aynı yönde o kökler devam edecektir. Ama çok hafif açtığınızda toprağın içerisine doğru gitmeye başlayacaktır. Evet. Bitkimizi yerleştirdik. Altına temiz toprak koydum. Şimdi yanları da bir güzel şekilde dolduracağım ve biraz da arkadaşı pis bıraktığım için götüreceğim. Duşun altında bir güzel suya doyana kadar hem yapraklarını temizleyeceğim hem toprağının iyice ıslanmasına, nemlenmesine yardımcı olacağım. Sonra fazla suyun akmasını deliklerden bekledikten sonra da yerine koyacağım. Kök dışarıda kalmış. Gir içeri. Hava boşluklarının dikim sırasında olmamasına çok fazla özen gösterin. O yüzden dikim yaparken artık biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Pat 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 bizim canımızdır. Pat 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 vurun. Bir çubuk yardımıyla ya da parmağınızla ya da kürekle yandaki boşlukları doldurun. Bitkinizi ne zaman sulamış olursanız olun, kesinlikle götürün ve bir daha sulayın toprak ekledikten sonra. Çünkü içeride kalan boşlukları en güzel dolduracak olan sulamadır. O suyla beraber hava boşlukları toprakla dolacaktır. Siz zaten toprak materyalinize hava boşluğu bırakacak parçalar eklediğiniz için de sorun olmayacaktır. Hatta ilk sulama sonrasında toprağın azaldığını görürsünüz. İşte böyle delikler oluşur filan. Daha sonra üstüne yeniden toprak ekleyebilirsiniz. Kök kuruması da kök çürümesi kadar bir dert. Onunla ilgili de sizlere video çekimi yapacağım. Anlatım yapacağım. Çünkü konuşulmayan bazı basit konular var. Ama bitkiler için çok önemli. Dikim yaparken kök boğumu, hep bahsediyorum. Kök boğumunun toprak materyal altında kalmamasına dikkat edin. Kökler çıktı, gövde çıktı. Kök boğumu burasıdır. Çok fazla altında kalırsa bana sorular geliyor. Bitkim neden çürüdü? Gövdeden başlayan bir çürüme yaşadı. Neden? Bu yüzden. Çünkü çok derine diktiğiniz için garibanımı boğdunuz. Evet. Artık
mutlu bir şekilde banyosundan sonra hayatına devam edecek. Barış çiçeğimiz Stipendifolium. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı, zile basmayı, bütün her şeyi yapmayı unutmayın. Sorunuz varsa memnuniyetle cevaplarım. Bay bay.